Evet, şu anda Ayvalık'tayız. Birazdan Midilli'ye doğru geçiyoruz. Feribota bineceğimiz zaman tekrar sizinle olacağız. Midilli'de başımızdan geçenleri sizinle paylaşacağız. Evet, şu anda Midilli'deyim. Arabayı da kiraladım. Şöyle bir Toyota Yaris Discover Rent-A-Car'dan kiraladım. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi sokaklarda küçük bir tur atalım. Evler aynı Ayvalık'ı andırıyor. Burada bütün sokaklar çok sakin. Evet, bu taksi. Buradaki evlerde Yunan bayraklarını görebilirsiniz. Aynı bizdeki gibi. Türk bayrakları asma gibi bir geleneği var. Evet, eski yapıları görüyorsunuz. Şimdi Osmanlı'dan kalma bir cami varmış. Onu görmeye gidiyoruz. Evet, burada da peşin satan, veresiye satan figürünü görebiliyoruz. Çeyiz satan bir yer. Evet, bahsettiğim cami burası. Şu anda altı valde. Restore edilmesi lazım. İlginç ya. Burada araştırdığıma göre 8 ile 10 bin Suriyeli mülteci konaklıyor. Hatta bugün yaklaşık 1000 tanesini Atina'ya göndermişler. Sokaklar çok temiz gördüğünüz kadarıyla. Motor kullanımı çok yaygın araba. İnsanlar çok sakin. Evet, burada da eczane var. Parmak yiyor. Evet. Bizim sokaklarda çok fazla. Ama çok farklı bir dünya. Evet, şimdi sahil kısmındayız. Burada antik eserler var. Kalıntıları bu şekilde açık alanda bırakmışlar.
Herhalde antik bir şehir kalıntıları çıkmış. Birazdan arabayla farklı bir lokasyona gideceğiz. Buradaki antik kalıntılar eski çarşıymış. Çarşıdan eser kalmamış şu anda. Bir açık hava müzesi gibi burada duruyor. Belki bir iki sene önce, hatırlamıyorum. Burada da bir tane Osmanlı'dan kalma Türk hamamı var. Ama şu an kapalı. Birkaç sene öncesine kadar açıkmış. Şimdi sokakları geziyoruz. Şu anda küçük bir kiliseye geldik. Bizdeki mescitler gibi kapalı değil, sürekli açık. Burada ikonalar var. İkonaları gösterebilirim. Meryem Ana ve Hz. İsa ikonası var. Burada da aynı camilerde olduğu gibi bağış kutusu var ve mumlar var. İsteyen buraya bağış atabiliyor. Şu anda Madamados'a gidiyoruz. Yoldayız. Yollar gayet güzel. 45 dakika. 45 dakika gideceğiz. Evet. Burada çok sayıda mülteci görmek mümkün. Ha. Suriyeli, Afgan, Iraklı mülteciler var. Bunu kesebilir miyiz? Kimse gelmez sonra. Tek yapılması gereken restore edilmesi. Ama Yunanistan buna galiba bütçe ayıramıyor. Etraf ciddi anlamda otlarla dolu. Şuraya bir bütçe ayrılsa, restore edilse ciddi anlamda turistik bir yer olacak. Ayrıca en azından biletle turistler buraya gelebilirler. Evet, 3 katlı bir yapı. Burasının termal olduğu söyleniyor. Osmanlı zamanında yapılmış. Ama yıllardan beri kullanılmadığı için bu şekilde harabe halde duruyor. Şimdi Matamados'a gidiyoruz. 20 kilometre var. Mantamados yolu üstünde. Milil'den çıkınca yaklaşık 3 kilometre uzağında bir yer. Denize sıfır. Harika bir yer. Kesinlikle burası restore edilmeli. Kesinlikle. Evet, şu anda Mantadamos'tayız, kilisede. İnsanlar burada dua ediyorlar. İkonaları öpüyorlar. Dilek dilemek isteyenler mum yakıyor. Bu bal
Ve ceviz. Vallahi cevizli. Bu 3.20 euro. Bu kaç euro? 2.70. 2.70. 2.70. Gayet güzel. Şimdi Skala Skamya'ya gidiyoruz. Az evvel Matamados'taydık. Taksiyaris Kilisesi'ne gittik. Orada önemli meleklerden olan Mikail'in ikonlarını gördük. Mikail'in önemli olmasının sebebi zamanında korsanlar bütün rahipleri öldürmek için Midilli'ye geliyorlar ve Hristiyanlığı bitirmek istiyorlar. Ve burayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Hangi yıl olduğu hakkında bilgim yok. Korsan dedikleri kim onu da bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar buraya çok kutsal bir kilise gözüyle bakıyorlar. Dilekler alıyorlar, mumlar yakıyorlar. Ve çok turistik bir yer. Hatta önümüzde bir turist kafilesi vardı. Bayağı bir yavaş gittik o yüzden. Şimdi içeride resim, video çok çekemedim. Birkaç saniye çektim. Çünkü yasak. Görevli geldi, durdurdu. Şimdi rotamıza devam ediyoruz. Şu anda Skamya. Şu anda Skala Skamya'dayız. Sahilde yürüyoruz. Birazdan yemek yiyeceğiz. Denizin kenarında. Denizin kenarında aynen. Açtım. Çok fena virajlar var. Ama yollar güzel. Yeni asfalt atmışlar. Nereye gidiyoruz? Lepetiminos. Repetiminos. Lepetiminos. Düz gidiyoruz. Evet. Burası da tarihi bir yer mi yoksa köy? Repetiminos mu? Evet. Hiçbir zaman gitmedim. Ha. Peki. Allah'tan yollar boş ve sakin. Kimse yok ya. Hiç kimse yok çünkü Yani- yollar çok kötü. Evet evet yani dar olarak kötü. Dar olması kötü. Yokuş, Yokuş evet. yamuk. Yamuk yamuk. Keskin viraj dolu. 2 ile gidiyoruz işte. 2 ile. 3'e atmak bile sıkıntı. Tabii evet. Yol daralıyor şu anda. Tek yön. Petra Çarşı. Bak dondurmalar güzel. Aa, burada daha güzel. Harika. Şimdi 100 merdivene doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Bak. Evet. Görebiliyor Evet şimdi gördüm. Petra Kalesi mi burası? Yok, kale burada yok. Petra Kilisesi. Petra. Bütün adı bütün köyü ismi Petra. Tamam. Burada da küçük bir kilise var. Petra'da bir kilise var. Meryem Ana'nın kilisesi. Hı hı. Mimari harika değil mi ya? Dar sokaklar. Kaleye doğru çıkıyoruz. Bilirsin değil mi? Konuşuyor musun? Bilemiyorum. Evet sonunda zirveye ulaştık. 100 basamaklı merdivende açtık. Kiliseye geldik. Manzara mükemmel, mimari mükemmel. Petra'dayız. Kısa bir mola. Arkadaşlar Petra Yunanca'da kaya, taş demek. Bu
şekilde bir manzara var. Mimarisi mükemmel. Neredeyse bütün evler taştan. Harika bir deniz. Tertemiz havası var. Dağın yamaçlarında bir köy. Harika. Ama tespih var amcada. Bilmiyordum. İlk defa duydum. Yani buraya çok gelmiyorum da. Evet arkadaşlar, rüya gibi bir otel. Harika manzara. Molivos ayaklarımızın altında. Böyle bir sabah uyandık. Harika bir manzara. Evet, bu sırada bir yandan da gündem konuşuluyor. Mültecileri anlatıyorlar. Bu da yani siyasi bir kanal. Şu anda Molivos Kalesi'ndeyiz. Yukarıda Osmanlıca yazan yazıyı görüyorsunuz. Arkadaşlar, Molivos'a gelirseniz Midilli'de salı günü kapalı olduğunu unutmayın. Molivos Kalesi'nin. Şanssızlığımıza denk geldi. Şimdi Molivos merkeze geldik. Kale bizi karşıladı. Etrafta lokantalar var. Taksi durağı var. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Tamam. Burada da aynı bizde olduğu gibi insanların oturup tesbih sallaması geleneği var. Aynı gelenek. Herhalde daha erkeksi olduğunu düşünüyorlar. Taksiler Mercedes, Kıbrıs'taki gibi. Tabii bölgesel, her zaman aynı değil. Eski arabalar da var, yeni arabalar da var. Ama genelde insanlar trafikte daha saygılılar. Böyle tatlı bir köy diyebiliriz. Ha, burada aparatifler var. O çok lezzetli duruyor. Bu nasıl bir şey, bu pizza mı? Muhtemelen domuz eti. Evet, şimdi burada büyük bir market var. Vasiloulos ne? Vasilopoulos. Vasilopoulos. Atina merkezli, Yunanistan merkezli büyük bir alışveriş merkezi. Girelim bakalım fiyatlar nasıl.
Güzel şunu değil mi? Fiyatlar gerçekten uygun. Fiyatlar gerçekten uygun. Yok ya. Ya şimdi bunu birim olarak düşünüyorum. Bu 1.3 TL olduğunu düşün mesela. Ben Yani öyle bu düşünüyorum. 7 TL. Ama ona rağmen bile uygun yani. Şu an birimi Birim olarak. Ben birim olarak bakıyorum. Ki bunu şimdi 6.5'la çarpsam yine güzel. Bak ne diyor? Papadopoulos. Papadopoulos. Oreo'lar. Bak şu Oreo 60. Aa, böyle kraker ben yiyordum, bana bilmiyorum falan diyordun ya. Evet evet. Böyle yiyordum. Güzel bunlar. İşte Bak çok onlar daha güzel. kaliteli. Evet. Çok lezzetli sufle. Maksimum. 4 Poğaça. Guaccia. Seramikis. Poğaça, bildiğin poğaça ne kadarmış? 4.26. 850 gram. 35 dakika fırında ısıtıyorsun. Burada da kopita. Bu ne kadar? Bu da 1 kilo 4 on. Çok güzel. Gerçekten güzel. Bunlar da domuz etli. İsmini okuyamıyorum. Lukaniko Pitakia. Güzel. Harika. Burada dondurulmuş ürünler var. 2.92. Burada balıklar, deniz ürünleri gerçekten ucuz. Kalamarlar, somonlar, filetolar. $7.15, 5 lira, 3.80. Gramajları da duruyor. 510 gram, 900 gram. Bunu birim olarak düşünün arkadaşlar. Ki hadi euro, Türk lirasına çevirsen de yine olur. Ve ayıklanmış. Hepsi hazır. Cız biz yapmışsın. Burada garnitür var. Burada da fasulye var işte bak. 2 olmuş. Kılçıksız. Makedonya fasulyesi. Makedonya diyor. Tam Makedonya orada bir bölge. Ülke olan Makedonya değil. Fiyatlara bakar mısın? 1 kilo 2.40. Bakalım yumurtalar ne kadar? Altılısı 2.20 diyoruz. Ya da 1.98. Altılısı. 2 yapmış. Gayet iyi. Şöyle kocaman bir et belki 120 gram. 1.30 gram. Evet, bugün Ayasos'tayız. Ayasos, Ortodoks Hristiyanların haç yapmak için Midilli merkezden buraya 30 kilometre yürüyerek geldikleri bir manastır. Burada seramik işçiliği ünlü. Dağın tepesinde bir yer, çok tatlı bir yer. Etrafı göstereyim. Böyle İsa motifleri var. Akın akın turist kafileleri geliyor. Görülmesi gereken güzel bir yer. Evet, burada da kısmeti gördük. Bu isim kullanılıyor burada. Çoğu Yunan bu ismi bilmese de yaşlılar kullanıyor. Hatta bir tane amca bana dert yandı dedi. Beğenmiyorlar ismimi dedi.
Ama Türkler geliyor, oturuyorlar mekana böyle. Evet, çok güzel. Burada da tatlı sözler yazıyor değil mi? Mama Sagapo, anneciğim seni seviyorum gibi. Tatlı güzel hediyelikler. Hı-hı. Benim gibi var. Güzelmiş. Bunlardan bir tane alalım ya. Bir tane almak lazım bunlardan. Beğendim. Eli boş gitmeyelim. Şimdi Ayasos Kilisesi'ndeyiz. Yeni çıktık dışarı. Etraf bu şekilde. Burasının önemi çok büyük Ortodokslar için. Muhteşem bir mimarisi var. İçeride video çekemedim ama birkaç tane resim var. Bunu da paylaşacağım sizinle. Şu anda Kareni'deyiz. Burada doğal bir şelale var. Kazlar var. Mükemmel bir yer. Ördekler var. Ördekler, kazlar. Kim bilir bilmem kaç 100 yıllık bir ağaç var. Burada görsel bir tablo. Oy. Çok güzel. Gerçekten çok doğal. Şimdi içeri gidiyoruz. Bakalım bir şeyler içeceğiz. Hoppa. Buzuki sesleri geldi. Hoppa. Evet, şu anda Plomare'deyiz. Böyle tatlı bir pansiyon. Buradaki teyzenin eliyle yaptığı bazı şeyler var. El işçilikleri. Burası Uzo'nun doğduğu yer. Yunan içkisi olan Uzo'nun doğduğu yer. Midilli'deki Plomare kasabası. Çok tatlı bir kasaba. Her yer yine zeytin ağacı. Birazdan merkeze gideceğiz. Çarşısına yemekler yiyeceğiz. Denize gireceğiz. Plomare'deyiz. Burada Türkçe tabelanın olduğu bir restorana oturuyoruz. Bakalım neler var. Evet, böyle bir kokteyl bar var. Birazdan sipariş vereceğiz. Birazdan menü bakacağız. Evet, menüye bakacağız. Tam da deniz manzaralı. Kimse olmasa da güzel olduğuna inanıyoruz şu anda. Bakalım. Güzel bir yemekten sonra sufle ve bahçeli. Çikolata dondurmalı. Ya dondurmalı sufle ve bahçenin üzümünü bize ikram ettiler. Yapmak panik ver. Çok güzel bir... Panik ver. Yapmak seviyor. Sorry. Bozdu mu? Tabelada Türkçe. Fiyatları da uygun.
Midilli'de bunun gibi yolun kenarında bir sürü ikon görebilirsiniz. Birisi burada kaza yaptıysa onun yakınları onu anmak için böyle küçük açlı motifler koyuyorlar ki onu ansınlar. İçine de özel eşyalarını koyuyorlar. Şimdi Plomari sokak bölümündeyiz. Sessiz sakin bir kasaba diyebiliriz. Çok fazla motor var. Her sokak burada denize çıkıyor. Burası trafiğe kapalı bir sokak. Kapas. Kapas. Oo. Çekirge, kadının kafaya çekirge değdi, gördün mü? Çok fena bir trafik var ama korna sesi duymak imkansız arkadaşlar. Evet, burada da görkemli bir kilise vardı. Onu ziyaret ettik, içini çektik. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz tekrar. Ara sokaklardan. Zaten Midilli küçük bir yer. Yani Midilli merkez. Adanın ismi Lesbos. Midilli merkezi. 2 tane kilise var. O 2 tane kiliseyi ziyaret edebilirsiniz. 2'de kapanıyor. Haberiniz olsun. Bir tane teyze geldi. Bana Yunanca bir şeyler söyledi. Anlamadım bir söyledi. Sonra Türkçe bir şeyler söyledi. Arkadaşlar, Midilli'ye gelirseniz mutlaka Yorgo abinin yanına uğrayın. Discovery, Rent-A-Car, bütün ürünler burada. Metin Tekin, Metin Tekin, Uğur Özel, Uğur Özel, başka bu ofisi, hepsi Yunan başbakan, hepsi burada. Türkiye'ye selam. Çok selam. Evet, şimdi Midilli'ye veda ediyoruz. Birazdan gümrükten geçeceğiz. Vedalaşacağız birazdan.